Arda. Doniki. Selamlar dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben şu anda Vietnam'ın Ninh Binh şehrindeyim. Allah'ım çocuklar da peşimi bırakmıyor. Bırakın lan beni, bir video çekek ya. Hello. Hello. Hi. I'm fine. What about you? Hello. How are you? I'm fine. What about you? How are you? I'm 10. You what? What's your name? Arda. My name is What? Chang. Hichan. Hichan? Thank you. Lan benim peşimden niye geliyorlar bunlar? Çocuklardan kurtulduk. Ya gelen geçen fotoğraf çektiriyor arkadaşlar. Vietnam'a gelirseniz kendinizi ünlü gibi hissedebilirsiniz. Neyse, videoya hoş geldiniz. Bu videoda Ninh Bih'i birlikte gezeceğiz. Ninh Binh şehrini. Yarın motosiklet kiralıyorum ve çevrede yapılabilecek en güzel aktiviteleri bulup yapıp size gösteriyorum. Siz de Ninh Bih'e gelince kolayca işte motor fiyatı ne kadar, yemek fiyatları ne kadar, neler görülür, neler gezilir, size bunları anlatacağım. Yani daha önceki videolarım hep şey oldu. Çok spontane, otostopla geziyorum. Bir anda yemek yiyorum, bir anda video kapanıyor. 2 gün sonra kamerayı açıyorum falan. O yüzden şimdi daha derli toplu, bilgi verici videolar yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda buluşalım. İlk durağımız arkadaşlar, burası Hoa Lu Antik Kenti. Yani eski şehir gibi bir şey. Burası Vietnam'ın ilk başkenti olarak biliniyor. Hoa Lu. Burayı böyle rastgele bisikletle gezerken buldum. Ama bayağı iyi arkadaşlar. Tekne turu yapıyorsun her yerde. Şu lambalardan var. Şu çana bakar mısın? Bak sese bak. Yemin ederim başımın ağrısı gidiyor bu sesten sonra. Ne bağırıyorsunuz, bunlar çok bağırıyor. Özürlü bağırıyorlar. Size hepsini böyle isimlerini yazacağım. Google haritaları kaydedin. Tek tek ziyaret edin. Üf abi, şu manzaraya bak şimdi bak. Bak tekneler bunlar. Ahşap tekneler. Orada da kadınlar var. Sürücüler bekliyor. Müşteri gelince kadın bindiriyor seni, bir turlatıyor yani. Da işte tek gezmenin sıkıntısı bu dostlar. Şu an tek başıma 300.000 vermek istemiyorum ona. Birini de bulmam lazım. Şuradan bir giriyorum. Burası Walking Street. Old Town mı diyeyim artık, ne diyeyim. Burada bir sürü kafeler var, banmiciler var, hediyelik eşyalar var. Rengarenk gerçekten. Yani böyle beklemiyordum. Çünkü yarım saattir bisiklet sürüyorum. Hiçbir şey yok arkadaşlar şehir merkezinde başka. Bütün gezilecek yerler şehir dışında sanıyordum ama burası varmış. Güzel ama genel olarak şehrin ortasında bundan başka bir şey görmedim henüz. Oha, bunlar ne pişiriyor lan? İstiridye pişiriyorlar. Dostlar burası da Vietnam'ın böyle mangalcısı. Her yerde hot pot denen bir şey var. Masanın üstüne bir ocak koyuyorlar, bir tencere koyuyorlar. Bütün etleri suya atıyorsun. Böyle suda kaynıyor, pişiyor. Hot pot deniyor buna. Bak şey de var, saç tava falan da var. Bildiğin mangalcı gibi bir şey yani. Köz değil de. Bu hot pot fiyatları bir tık bana pahalı geliyor. Mesela ne kadar, ama bayağı bir şey veriyorlar. Bir tepsi işte ne bileyim karidesinden, balığından, etinden, dana etinden, tavuk etinden hepsinden var. Bir tepsi eti alıyorsun 400.000 dong. Yani bu 600-700 lira falan. Ben o yüzden hiç yemedim. Ya, yedim gerçi, birkaç denedim. Kurbağa falan denemiştim şeyde. Ama genel olarak fiyatlar çok ucuz. Baksana tatlı var burada mesela. Şu tatlıyı denerim ben ya. Banh roti. Bu neymiş lan? Oha, peynirli, çikolatalı, peynirli kahveli roti. Bayağı böyle güzelmiş.
Ya bu şarkı ne ya? Son ses açmışlar. Oha, kadın sahne yapıyor oğlum denizin ortasında. Canlı söylüyormuş kadın. Dur yakınlaşıp size göstermem lazım. Ama bayağı iyi biliyor musun? Böyle kahveli çikolatalı. Yok. Kahve, çikolata, peynir. Bu ne kadar? 30 lira falan. 8 puan veriyorum hocam. Pahalı değil vallahi. Bak şimdi görüyor musun işte? Şuraya bak. Oha. Bu ne oğlum? Aa. Bakın az önce gelen şarkı sesi, şurada bir sahne var görüyor musun? Sahnenin üstüne kadın çıkıp şarkı söylüyordu az önce ama ben gelince indiler aşağı. Şu an şu teknedeler sanatçılar. Mesela şöyle hediyelik eşyacı var dostlar. Bakın bu ahşap bardak, tamam mı? Şöyle koksa Türkiye'de ne kadar biliyor musun? 500 lira falan. Ama bak bu 70 bin, 80-90 lira, hem de boyalı. Mesela ben bunu alsam kullanır mıyım diye düşünüyorum da biraz yer kaplıyor. Ama çok ucuz hediyelikler yani. Şunlar 30-40 lira. Şu kitap ayraçları var mesela. Şu manzarada bir yemek yiyelim dedim ya dostlar. Mesela şöyle bir ahtapot 150 bin. Grilled ahtapot. Oha, sülünez var burada. Snail roll. Yani salyangoz sarması. Evet, garip garip şeyler var. Biraz bir tık pahalı burası ama ben başka bir şeye bakarız şimdi. Şöyle beef noodle stir fry alacağım. Bu 70 bin. Bir de arkadaşlar işte passion juice var. Aa, ne kadar sağlıklı bak. 25 bin. 1 dolar. 100-120 liraya böyle bir yerde yemek yiyorum. Tabi lokal yerlerde bak, manzaraya bak ama abi. Lokal yerde daha ucuz oluyor. 20-30 bine 1 dolara yemek yiyorsun hayvan gibi. Evet, meşhur fotoğrafımla koriander istemiyorum dedim. Söyledik. Denedim de mesela salyangoz denedim. İşte kabuklu bir şeyler denedim. Çok hoşuma gitmiyor bunlar açıkçası. Ne güzel lan bu. Bayağı iyiymiş yalnız. İçinde mango var. Kırmızı biber, marul var. Dana eti, havuç, mor lahana, soğan. Oğlum bu ne güzel bir şeymiş ya. Dur bakayım. Bayağı iyi ya. Vaa. Bir de sağlıklı olduğunu söyleyebilirim yani. Böyle hazır noodle falan değil arkadaşlar bu. Oğlum bu yediğim en lezzetli şeylerden biri ha. Evet, mekan böyleydi. İşte burada her yerde fiyatlar açıkçası aynı. Şehre göre bir tık pahalı. Bakın bunların fiyatı da kişi başı 100 bin ama 3 kişi binebiliyorsunuz. Yani 3 kişi binersen 100 ödüyorsun. Tek gitmek istersen 300 ödüyorsun. Birini bulamadım maalesef. O yüzden denemeyeceğim. 300 lira, yani 300 bin bayağı yapıyor. 400-500 lira yapıyor. Benim kaldığım yerin günlüğü 80 bin, öyle düşünün. Yani bir 10 dakikalık tekne turu için 4-5 günlük para vermeyeyim dedim. Onun yerine yarın daha çılgın aktiviteler yapacağız. Oh be. Sonunda yine yoldayız. Dostlar benim bir problemim var. Problem şu. Ben bir gönüllülük işi bulunca yan gelip yatıyorum ya. Günde 1-2 saat çalışıp bütün gün yatıyorum. Bana rahat batıyor yani. Bisikleti de bedavaya verdi hosteldeki kadın. Çok tatlı ya. Dedi ki al 2-3 saat sür yani. Çünkü yarın motor kiralayacağım dedim. Ninbin'le alakalı en kritik şeyi söylüyorum size bak. Arkadaş şehir merkezinde bir şey yok. Yürüyerek bir şey yapamazsınız. Her türlü size bir araç lazım. O yüzden mesela bisiklet kirası günlük 50 bin. 2 dolar 60 TL yani. Motor kirası da 100 bin. O da 120 lira falan. 120-130 lira motor kirası. Yani motor sürmeyi bilmiyorsanız, polisten korkuyorsanız bisiklet kiralayın. Yani maksimum gidebileceğin yer 10 kilometre uzakta. Sürersin herhalde 10 kilometre bisikletle. Biraz kıçın acıyabilir ama dönüşte öyle yani. Bak burada gidiyorsun bir şey yok. Hostele de geldim. Ben biraz yatayım dostlar. Yarın sabah böyle gündüz gözüyle size hostelimi göstereyim. Çünkü 3 dolara şehrin ortasında kahvaltı dahil yine uygun. Yani Booking'deki en ucuz. Çok iyi diyemeyeceğim çünkü klima yok. Fan var abi. Bir tane de adam fanı almış kendine çevirmiş. Piştim yani. Sabah görüşürüz. Günaydın herkese. Ya hostelde 2 tane adam
dün geldiğimden beri odadan çıkmıyorlar. Bak dün ben böyle öğlen saatlerinde geldim. 1 gibi falan. Saat 1'den beri aynı 2 adam yatıyor abi. Ne ses çıkarabiliyorum odada, ne ışıkları açabiliyorum. Sinir oldum ya. Yatıp duruyorlar abi. Şu an saat 9, hani o kahvaltı geçmiş olabilir. Hani ne verebilirler onu düşünüyorum. 3 dolarlık odaya ne kahvaltı verebilirler? Şimdi aşağı inip onu öğreneceğiz. Sonra motor kiralıyoruz. Burada Tam Kok diye bir yer var. Acayip güzel bir yer. Size onu göstereceğim. İkinci durağımız orası olacak. Bahtımızda ne varmış bugün kahvaltıda. Yoksa da dışarıdan yeriz. Evet dostlar, buradan bir tane motor kiralayacağız 100.000'e. Küçükler 100.000, büyükler 125.000 donk. Yani 4 dolar 5 dolar çok fark etmiyor. Kahvaltımız da varmış. Ekmek ve yumurta oluyormuş kahvaltıda. Normal. Herkes aynı şeyi veriyor zaten. Oo, kahvaltıya bak. Omlet, koca bir ekmek ve domates, salatalık. Şöyle bir süt gibi bir şey aldım. Enerji versin. Bir de eczaneden ağrı kesici alacağım. Başım ağrıyor. Tatil. Şimdi dostlar, hostelim de burası bu arada. İsmi bu New Nhat Minh. Tam şehir merkezinde. Ben şimdi buradan Da Nang diye bir şehre geçeceğim. O yüzden baktım otobüsler de aynı para, tren de aynı para. Pahalı bu arada. 600.000. Yani 800-900 lira. Bayağı pahalı. Ama yapacak bir şey yok dostlar. Şu an hiç otostop çekme havamda değilim. Param da var şu an. O yüzden tren bileti alacağız. Buradaki ya böyle yerlerde hostel sahibinize sorun arkadaşlar. İşte trenle mi gidebilirim, trenle mi gidebilirim, otobüsle mi? Bileti nasıl alabilirim? Tren istasyonu buradan 1 kilometre. Yani yürürsün istasyona. Bileti buradan alacağım. Adam dün 50 dolar dedi bilete. Ben dedim ki bak internette 600.000 ya. Tamam dedi, internetteki fiyatta aynı yaparız dedi. Öyle şimdi 600.000'e Da Nang'a yarın sabah için bir tren bileti alacağım. Vietnam'da da trene binmiş oluruz. Evet, motoru kiralarken bu bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ad, soyad, nerelisin, ne zaman başlıyor, ne kadar ödüyorsun falan. Value of motorcycle. Motorun fiyatına 500 dolar demişler. Pahalı lan. Vallahi Mert 100 dolara motor aldı burada. Yani motoru kaybedersen 500 dolar ödüyorsun hocam. Evet, motorları kiralarken arkadaşlar binmeden önce videosunu çekiyorum. Çünkü yani bir gelirim adam der ki burası kırılmış. Vallahi yani video yoksa elinde ödemek zorundasın. O yüzden böyle bir sağını solunu her yerini çektim telefonla. Bu Tam Kok şehir merkezinden böyle 7,5-8 kilometre uzakta. Dostlar yollara bakın ya. Sağım pirinç tarlası, solum pirinç tarlası. Çok epik bir yol burası. Bilerek böyle yolları değiştirerek geldim. Dedim ki böyle saçma sapan yerlerden gireyim. Evet dostlar, geldim. Şöyle Allah'a emanet park ettim. Allah, bu ayaklarıyla kürek çeken insanlar var burada, biliyor musun? Dostlar bilet 250.000. Bir tık pahalı ama değer buna. Sadece böyle vadide şu sarı rotayı yapmak istiyorsan 250.000. Ama bir de bakın şurada şey var. Mağaralar falan var. Bu kırmızı rotayı da yapmak istiyorsan ikisi birlikte 350.000 oluyor. Dedi ki ama 2 kişi olman lazım. Bekler misin 15 dakika falan? Beklerim dedim. Oğlum çok tatlı, bak sürücüler de burada bekliyorlar. Vietnam şapkalı. Şu teknelere bineceğim şimdi. Keşke şapkam olsa bir de benim. Yanacağız hocam. Milletin şemsiyesi var. Birini buldum. Bir arkadaş buldum kendime. Birlikte gideceğiz. O şey yapmak istedi. Sadece tekne turunu yapmak istedi. Bir de şapka aldım şöyle şuradan. 130.000. Ha diyor yani 7-8 dolar. 150 lira falan yapıyor. Bayağı da güzel, biliyor musun? Şöyle bir şey. Şimdi güneşte yanmayalım. Bileti aldık şöyle. 250.000 kişi başı. Sadece bu tekne turunu yapacağız. Ya bileti aldığın yer az önce olduğum yerden 300 metre uzaklıkta. Ama öyle bir saçmalık var. Neyse bileti alıyoruz, gidiyoruz böyle. Şuradan can yeleği alıyorsunuz. Where are you from? I'm from Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Việt Nam.
Vietnam? Vietnam. Yeah. And me, France. French. Français. Yeah. Ablacım kuruldu. Yeah, it's really cool. Every Turkish person I met prefer Turkish food. Of course. Everything. So what do you prefer? Turkish food, Vietnamese food? What is your choice? You're not going to like my answer. No, I like it here. Really? Yeah, I really like it. I love Turkish food. Kebab, İskender kebab. Don't Döner. get me wrong. I don't eat meat. You don't eat meat? No, that's why also. I don't eat kebab, so maybe I'm missing out to understand Turkish food. But I do love Turkish food. Böyle mağaranın içinden geçtik. Bayağı iyiydi bu arada. Serin serin geçtik. Bayağı bir saattir gidiyoruz abi. Ya, aa. Yeah, we already gave. Oh, big chips. Arkadaşlar bu işte tekne turuna katıldığımız kızla geldik bir yemek yedik burada. Vejetaryen yemeği de göstermeyi unuttum size ya valla. Bir de çekiniyorum abi. Yeni tanıştığım insanların gözüne kamera tutmaya korkuyorum yani. O yüzden kamerayı açmadım. Ama şimdi o arkadaşla birlikte şeye gideceğiz. Bir tane manzara noktasına yürüyeceğiz. Hatta iki tane falan manzara noktası var burada. Sonra mağaralar var. Mağaralara hiç giresim gelmiyor artık benim. Mağaralara doydum. Şelalelere doydum. Bakalım bir manzara noktasına falan yürüyeceğiz. Juliet bu arada arkadaşın ismi. Fransız. Thank you. Hello. So cute. There's one just getting in here. Juju. What is that in French? Canard? Canard? You mean duck? Duck, baby duck. Baby duck is poussin. Kusa. And something also like people used to say darling. 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 Darling, you know, like honey. Yeah, darling. She's a good salesperson. Sorry. Burası Buffalo mağarası. Bu az önce tekne turu yaptığımız yere 3 kilometre falan. 75.000 yani $3 girişi var. Ve işte mağaraya giriyorsun. Bedava içeceğin var. Ördekleri besliyorsun. Burada bambu rafting yapabiliyorsun falan. Çok iyi bence. Yani bu ailelerinmiş burası. Abicim bu hiç sağlıklı durmuyor ya bu işi. Oğlum bu da hiç sağlıklı durmuyor ama. Allah'ım ya. Bu kadar dostlar aslında. Ya bunun tepesinde bir yerde bir manzara noktası var ama onun yolunu bulamadık. Evet dostlar, buraya 75.000 giriş ücretini verince bir tane içecek hakkınız oluyor. Böyle kokonat söyleyebilirsiniz. Oğlum ne kadar doğal. Bunu da bambudan yapmışlar bak. Bu da baby bambudan. Arkadaşlar ya bu nedir? Hayatımda ilk defa deve kuşu görüyorum. This is my first time Yeah. seeing
Yeah, so I also just for so close, like. Evet, diğer bir noktamıza geldik dostlar. Burada tepeye çıkıyorsun. Bir mağara var. Tapınak var. İşte burada fotoğraf çekilebilecek alanlar var. Oo, çok güzelmiş. Buraya girişte 100.000. Her yere giriş parası ödüyorsun maalesef. Evet böyle dostlar 500 basamak çıkıyorsunuz böyle. Time is the day for the boat tour. Yeah. I need to go to the top. Tap tap. Haha, manzaraya bakın abi. 360 derece bak. Oho, bakın bütün şehir pirinç tarlası abi. Çiçek tarlası, pirinç tarlası. Ah, dostlar ölüyorum şu an ya. Yani su oldum, su. Evet dostlar. Vallahi Nilmin maceramızı bitirdik gibi gözüküyor. Kalsan 2-3 gün daha yapacak aktivite var ama benim Danang'a gitmem lazım. Gördüm birkaç tane daha tekne turu var. Waypoint'ler var ama bana aynı geldiler. Yeterli bence zaten var ya. 4 aydır dağ bayır manzara geziyoruz. Böyle hostele geldim. Duş alıp çalışacağım bilgisayarda, sonra yatarım. Yarın sabah trenimiz var. Vietnam'da Ninh Binh'den Da Nang'a 13 saat falan sürüyor. Bilet aldım. Onu da diğer detaylarını diğer videoda yaparım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Adios.